Ses açabilir miyiz canım? Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ünlü mimar. Katalan modernizmin en önemli örneklerinden, hatta ilk örneklerinden biri olarak geçiyor. Ya o Ne var? 5000 belediye mi? Gaudi. 1906. Şeyi söyle. Adamın adı neydi lan? Bilmiyorum, menü yok. Salça ekmek. Yepyeni bir günden daha herkese günaydın. Ben Doğukan. Bu videoya böyle mi giriş yapıyoruz? İlk önce aslında güne hızlı bir kahveleme, kafein depolamasıyla başladık. Dün akşam çünkü enerjiler tükendi. Bitti. Taco Bell yemeğe gidiyoruz. Oradan Casabatlo, Barcelona Katedrali, Güell, Park de Güell'e gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Dünkü yağmurlu havadan sonra bu cennet gibi geldi. Şu an hava gayet iyi esiyor. Güneş aynı zamanda. Tiril tiril. Bakalım bizi neler bekliyor. Yolda yürürken bu tarz pek çok aslında benzer mimari yapıya şahitlik edebilirsiniz. Ama asıl olan nerede? Asıl olan Fenerbahçe. Asıl olan Fenerbahçe'de buraları 0-5 hızlı geçecekler. Şimdi Casabatlo'nun önüne geldik. Burası Gaudi'nin 1904 yılında yapımına başladığı bir eseri. Daha modernist bir akım sergileyerek aslında dönemin birçok mimari tasarım diline farklı olan bir yaklaşım sergiliyor. Şu olduğunuz üzere pencerelerdeki mozaikler ve dalgalı formlar, özellikle çatıdaki ejderha kıvrımlarıyla aslında dönemin sanatsal yapısından çok farklı bir yol izliyor burada Gaudi. Burayı bir aileye yapıyor, aileye tahsis ediyor. Konaklama olarak kullanılan bir yer. Daha sonraki yıllarda renove ve restorasyon çalışmaları yapılsa da günümüzde müze olarak kullanılıyor. Girişleri yaklaşık 35 euro. Ondan dolayı biz sadece dışarıdan Türkler olarak böyle izleyip cephesine bakıp fotoğraf çekilmekle yetiniyoruz. Bu şekilde. Gaudi'nin en önemli eserine geliyorsun. Akıllarda olan tek soru. Herkese 35 euro olsa, 150 kişi desen saatlik, 35 euro, 150 ne var? Belediye mi işte? 5000 belediye mi? Barcelona Merkez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi kardeşim. İsbak İştirak AŞ Kültür Sanat. Kahve indirim var. Burası özel bir aileninmiş. Sadece parti ve eventler olduğu zaman, private partiler olduğu zaman kapanıyormuş. Bunun harici çalışma saatleri yazıyordu ama yani şu an yalan söylerim. Giriş 35 euro. Güzel para. Saati 5000 desen, günde 10 saat dümen çevirse 50.000 euro. Ne yapar baba? 1,5 milyon euro. Gaudi zamanında bu kadar götürmüş müdür sanmıyorum. Şimdi La Pedra'ya geldik. Aslında yaklaşık olarak 3 ya da 4 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra Gaudi'nin ilk eserinden buraya ulaşabiliyorsunuz. Aslında Katalan modernizmin en önemli örneklerinden, hatta ilk örneklerinden biri olarak geçiyor. 1906 yılında yine Gaudi'nin 1906-1912 yıllarında Gaudi'nin yapmış olduğu Katalan modernizmin en önemli örneklerinden biri. Ama buranın bu kadar ünlü olmasının en büyük sebeplerinden biri de iç avlu tasarımları ve görmüş olduğunuz şuradaki demir dövme balkon dekorlarıyla aslında çok ünlü. Çatı formu, görmüş olduğunuz kavisli formları yine aynı şekilde ilk örnekteki gibi kavisli formlar birbirini takip ediyor. Pencere çözümleri az önceki gibi görmüş olduğunuz mozaik işlemelerle de daha çok günümüzdeki çelik konstrüksiyon pencere sistemleriyle sağlanmış. Temel kılan şey demir dövme pervazları, pencere pervazları. Ünlü mimar Gaudi. 1906 bu binayı Yaptı. 30 euro işareti. Burada en dikkat çekici şeylerden biri de böyle her yerde turist go home tarzı şeyleri görebiliyorsunuz. Yani gerçekten turistlere savaş açmış durumdalar. Turistlerin kendi kültürlerini, kendi kültürlerini bozduklarını düşünüyorlar. Ondan dolayı her yerde böyle stickerlar, işte direklerde, panolarda, elektrik boyutlarında görebiliyorsunuz. Go home. Barcelona'da Nike'ın şubesine geldik. Normal şu benim üstümde görmüş olduğunuz box formasının normal altı. Burada yaklaşık 70 euro. Kaç yapıyor artık? Euroyu 40 ile çarparsa 2800 falan yapıyor. Onları Türkiye'de 1900 liraya falan çeşitli zincir marketlerde bulmak mümkün aslında. Mesela şu forma, ne Milwaukee Bucks'ın yine benzerini Intersports'tu galiba. Bir hafta önce ben Türkiye'den 1900 küsür aldım. Yani 2000 lira değildi. Burada yaklaşık 105 euro. O da eder herhalde 3700 lira falan, yani 2 katı. Aslında sadece yurt dışına çıktığınız zaman fiyatlar özelinde fiyatlar ucuz değil. Sadece markaların farklı tasarımları
yurt dışında sizi bekliyor. Yani Türkiye'de olmayan çoğu şeyi yurt dışında bulabiliyorsunuz. Ondan dolayı yoksa fiyatlar gerçekten Türkiye'de arayıp baktığınız zaman çok daha uyguna fiyatlandırmasını bulmak mümkün. Yine keza şöyle formalar, altlar, kıyafetler. Bakalım Türkiye'den aldığım bir şey vardı benim geçen. Burada varsa ona bakacağım. Mesela keza şöyle Adidas'ın Dri-Fi şortları. Adidas diyorum, Nike'ın 55 euro. Yine böyle görmüş olduğunuz üzere birçok takımın Inter olmak üzere formaları var burada. 100 eurodan başlıyor fiyatlar şu şekilde, 100 euro. Aynı şekilde Atletico Madrid'in. Şöyle yeni sezon forması galiba, Liverpool'un forması var. Hepsi klasik fiyatlarında 100 euro. Ama farklı demek istemiyorum, farklı tasarımlar var. Mesela Paris Saint-Germain'in bu forma tasarımı Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Zaten asıl olay da o. Yani Türkiye'de olmayan ürünleri buradan şey yapabilmek. Onların şeyleri var. Yine Barcelona'da olduğum için Barcelona formaları. Bunlar tahminimce 100 Euro'dan biraz daha pahalıdır ama yok, bunlar da gerçi 100 Euro. Şimdi Barcelona bölgesinde bir yere geldik. Paella yiyeceğiz. Buranın adı Sedna. Menüyü açalım. Burada görmüş olduğumuz, şimdi biz mixta söyleyeceğiz. Mix söyleyeceğiz değil mi? Ne söyleyeceğiz? Mix'ta da hem balık hem et varmış. Marinada sadece deniz ürünü. Görmüş olduğunuz üzere paella fiyatları bu şekilde. 18 Euro'dan başlayıp 30 Euro'ya kadar değişiyor. Biz şimdi iki farklı paella söyleyeceğiz değil mi Arda? Başladın mı? Şimdi öncelik olaraktan paellalardan önce patas bravas'la birlikte şöyle zoom yapabilirsen bir salçalı ekmek söyledik. Şimdi bunları yedikten sonra birazdan paellalara geçeceğiz. Arda sangria söyledi. Bizler estrella söyledik. Cucurella. Arjantin bardağında. Birazdan estrella, ondan sonra paella. Bakalım bu şekilde. Şeyi söyledik. Adının adı neydi lan? Bilmiyorum, menü yok. Salça ekmek. Baştan gör. Şimdi şu şekilde deniz mahsullü paella ve aynı zamanda black rice, yani siyah pirinç oluyor değil mi? Siyah pirinçli 2 tane paella söyledik. Tadacağız, tadım testi. Tolgacığım lütfen tatmak ister misin yavrum? Senin bir merak, yani başlayayım? herhangi birinden başlayabilirsin. başlıyorum. Senin bir Gözüme tadını merak merak ediyorum. ediyorum. Çünkü az önce salçalı ekmek yedik, tapas diye. Ne diyorsun? Bizim bulgur pilavına benziyor. Salçalı bulgur pilavına Zaten benziyor. aynısı ki. Aynı deniz ürünü eklemişler sadece üstüne. Onu da birazdan tadına bakacağız. Bakalım. Şimdi ben tadacağım bakayım. Bulgur pilavını, önce bulgur pilavıyla başlıyoruz. Ya öyle buram buram deniz mahsulü kokusu geliyor da öyle buram buram bir sana bir tuz, istiridye, karides falan kokusu geliyor mu yani, damağına tadı geliyor mu? Salça kokusu. Salça geliyor yani. Siyahını yiyeceğim, siyahı merak ediyorum. Siyahı da farklı bir tat yani, hani siyahını daha önce ben yedim, şöyle bir tadı var diye nitelendiremem siyahını. Bilmediğimiz Black Rice, tabii. Hesap bir şey. Şimdi Gotik Quarter'a geldik. Burası aslında Barcelona'nın merkezi gibi bir şey diyebiliriz. Bütün base yerleşim yeri, normal şehir mimari planlaması, Gridal eski sistemde şehir bölge planlamasında planlaması yapılmamış eski tarihi bölgesi. Mimari yapılar olarak da zaten hep eski gotik mimarinin eserlerini burada görüyoruz Barcelona'nın merkezi olarak. Buradan Barcelona Katedrali'ne ilerleyeceğiz. Bir oraya gezeceğiz. Ne diyor burası Buraya hakkında? okuyorum ya. Neymiş, Daha bize de söyle. Daha yeni şey yapıyorum. Söyle bize de söyle. Otonom oku. Bu mahalle dar sokakları, tarihi binaları ve gotik mimarisiyle ünlüdür. Mahalle Barcelona'nın orta çağdaki halini koruyan en önemli yerlerinden biridir. Roma dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir diyor. Yani zaten burada tarih öncesi çok eski tarihler olduğu belli. Dediğim gibi Barcelona'nın şehir planlaması Gridal akslar üzerine. Ama burası öyle değil. Girdiğin zaman karmalı kurmalı sokaklar, farklı yerlerde binalar. Belli yani, hani şehir planlaması çizilmeden önce de burası varmış. Şu arkadaş çıksa da şuradan. Burası merkez olarak değil mi yine aynı şekilde? Leranda'nın yan sokakları. Ya La Rambla falan tamamıyla algı operasyonu ya. Hani gelinecekse gerçekten Barcelona'nın içine gelinmesi lazım. Eski Old Town'a. Tüm binalar tarihi, tüm binalar bir mimari şaheser yani. Kale, kilise, katedral, şapel, meydan, tarih, Katalonya, İspanya, ne ararsanız var burada. Ne ararsanız mevcut. Bu arkamızda görmüş olduğumuz aslında Romalılar döneminden kalma şehir surları.
Roma İmparatorluğu burada egemenken aslında inşa edilmiş surlar ve yaklaşık 1000 yıl aşkın bir tarihi geçmişi var. Bunun hemen arkasında da zaten Barcelona Katedrali'ni göreceğiz birazdan. Geziyoruz ama gerçekten yapılar muazzam. Arda, bir daha Barcelona'ya gelir misin? Gelirim ya, bence çok güzel. Sen ne diyorsun? Katılıyorum Arda'ya. Gerçekten güzel yani. Evet, evet. Ya, doğal güzellikleri çok fazla. Çok fazla doğal güzellik var. Şu an Barcelona Katedrali'nin önüne geldik. Ömer'e biraz yakın konuşuyorum ki sesimi alsın diye. Çünkü burada müzik yapıyorlar. Buraya gelmek aslında çok kolay. Yani Barcelona Old Town diye geçiyor. Şehir haritalarının map'ini indirirseniz her metro istasyonunun burada aslında güzergahı var. O yüzden çok rahat bir şekilde bir metrodan başka bir metroya gelerek de buraları gezebiliyorsunuz. Giriş 12 euro. Barcelona Katedrali'ne girmek isteyen olursa belki değerlendirir. Sokaklar gerçekten tarih kokuyor. Yani taş duvarlar, işçilikler, dışarıda gördüğümüz bezemeler, süslemeler. Hepsi gerçekten, mesela şunlar çörten denirdi. Herhalde çörten, atık su yani yağmur suyunun tahliyesiyle ilgili ama tahminimce. Bu şekilde her aslında binanın kendine ait bir mimari dili var. Tabii ki Katalon modernizmini temsil ediyor birçoğu ama hepsi kendi kendine. Bakın mesela şurada görmüş olduğumuz İtalyan tipi güneşlikler kullanılmış. Diğer farklı yerlerde balkon çıkmaları var. Balkon çıkmalarında metal konstrüksiyonlar var. Duvar taş işçilikleri çok farklı. Burada en dikkat çekici şeylerden biri, aynı zamanda burası Katalon bölgesi olduğu için İspanya'nın bütününden bağımsız ayrı bir bayrakları var ve zaten yıllardır da bağımsızlık talepleri var. Burada metrolarda da baktığınız zaman mesela Solida, Solidas, exit çıkış kapısı demek. Biri Katalonca, biri İspanyolca. Çoğu yerlerde, tabelalarda Katalon bayrağının aksine Katalon dili de mevcut. Çift dilli bir aslında burada bir sistematik var. Hem Kataloncayı kullanıyorlar hem de İspanyolcayı kullanıyorlar. Ve yıllardır da aslında bağımsızlık ayrı bir devlet görüşündeler. Geçenlerde görmüşsünüzdür belki. İspanya Avrupa şampiyonu olduğu zaman Barcelona sokakları diye sessizlik hakim. Yani kendilerini İspanyol gibi değil de ayrı bir Katalon, ayrı bir devlet olarak görüyorlar. Zaten buradaki kontrast burada da belli oluyor. Tam meydanda sağ tarafta Katalonya hükümetinin yerel yönetim binası varken direkt karşısında İspanya devletinin belediye binası var aslında. Yani Barcelona Belediyesi'nin binası var. Merkezi hükümet aynı zamanda ayrılıkçı özerk Katalonya tarafının iki farklı kutupta karşılıklı bina ve bayrakları var. Zaten bayrak yoğunluğundan da görebilirsiniz. Burada bakın. Dümenden bir İspanya bayrağı ama genellikle Katalonya bayrağı varken öbür tarafta direkt en temelinde en başta İspanya bayrağı var. Daha yüksek olan kodda. What happens in Barcelona? Stays in Barcelona. O çizme zaten can alır da. Bu Paşa'dan saat 4 itibariyle çıktık. Le. Yine aynı yerden karşınızdayız. Keyifler nasıl? Güzel. Vücudunda. Bakalım devamında takipte kalın. Grubun peşine takıldık. Nereye geldiğimizi tam olarak bilmiyoruz. Öğrenmeye devam. Öğrenmeye devam. Takipte kalın. Idolo nero blu a cancha Manolo.